Selamlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlere yemli avlanırken en çok tercih ettiğimiz dip bedenini göstereceğim arkadaşlar. 3 iğneli dip oltası. Kimileri 3 göstekli diyor. Kimileri 3 kancalı dip oltası diyor. Ben size bunu kendi tarzımla nasıl bağlıyorum ve nasıl yapıyorum tüm detaylarını size aktaracağım. Genellikle 3 oltalı iğneler ilk başta nasıl bağlanır onu göstereceğim ve bunun handikapları nelerdir onu anlatacağım. Daha sonra da nasıl bağlamalıyız ve ben nasıl bağlıyorum onu göstereceğim. Burada arkadaşlar önemli olan nokta, bedeni bağladığınız zaman kancaların ana bedene dolanıp da hani şöyle dolanır ya kanca, balık gelir vurur, tasmalanmaz. Neden tasmalanmaz hiç düşündünüz mü? İşte o kanca gelir böyle ana bedene dolanır, kendini çeker. Şimdi hepsini göstereceğim. Fakat bunu iyi anlayabilmeniz için ben kamerayı biraz daha yükseltip yukarıdan kuş bakışı yapacağım. Yani benim buradan ne görüyorsam siz ekranda izlerken doğru bakış açısıyla sağ eliniz sağ elinizi, sol elinizde sol elinizi doğru açıdan gösterecek. Bağlarken de o şekilde çok rahat edeceksiniz. Hadi kamerayı kuralım ve başlayalım. Arkadaşlar bakın burada bir takım malzemelerim var. Şimdi görünmesi açısından kalın bir misina tercih ettim. Şöyle 50'lik bir misina. Eminim çok rahat görüyorsunuzdur. Işıkta karşıdan vuruyor. Bakın genellikle dip oltasını, yani en bilindik bağlama yöntemi şu şekildedir. Yaklaşık şöyle bir açıyoruz. 80 santim kadar bir misina alırlar. Şuradan kestik. Ve bunu tam ortadan, uçlardan şöyle ikiye katlarlar arkadaşlar. Şöyle, bu piyasadaki en bilindik yöntem. Şuradan bakın, şurası iki ucun başı, şurası da misinanın alt tarafı, katladığımız yer. Şu uç kısımlardan şöyle tutarlar arkadaşlar. Bakın iki uç burada. Şuradan şöyle bir ve iki derler. Bazen de 3 tane halka atarlar. Sıkıntı yok. Biz şimdi bunu göstereceğimiz için yapıyoruz. Bakın şöyle birinci düğümü attık şuraya. Bu piyasadaki en çok yapılan dip oltası takımı. Şu da bir. Hızlıca yapıyorum çünkü doğrusuna geçeceğiz. Bu da 2 diyelim. Şu dip kısma da sonuncusuna şöyle ters çevirdim. Ya biz kısa kestik, tamam, sorun değil, siz anladınız onu. Bakın şimdi şu başta bir tanesi boş. Şu ana bedene fır döndüğe gidecek. Şuna kanca bağlanacak. Şimdi ben kancayı da bağlayacağım. Şu ikinci düğümden kesiyoruz. Ve varsa, ne kadar varsa şöyle bakın. Bu da ikinci düğüm, ikinci kanca bağlanacak. Biri burada, bakın bu iki oltalı dip takımı oldu. Hatta şuradan ben bağlayıp üçü de yapabilirim ya. Çok rahat yapabilirim. Bakın şöyle 1 2 diyelim. Şöyle bakın bağladım. Şuradan kesiyoruz. Bu piyasadaki en bilindik üçlü dip oltası. Şöyle kesiyorum. Tamam. Şimdi burada ne oluyor? Buraya kurşun takıyorsunuz. Şuraya şöyle kurşunu geçirdik. Ben zaten bir kere şuna aşırı derecede karşıyım. Tam şu dipte bir tane kanca oluyor. Tamam, belki kumda çok etkili çalışabilir ama takılan yerlerde ilk takılan kanca şudur. Kurşun zaten takılır. Kurşuna da destek veren, en büyük desteği veren budur. Şimdi biz buna göstermelik 3 tane de kanca bağlayalım hemen. Şöyle göstereyim size. En bilindik yöntem budur. Bakın şimdi size çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Normalde bunlar biraz daha uzundur da böyle. Biz şimdi gösterdiğimiz için biraz kısa yaptık. Sıkıntı yok. Tamam. Farz edin ki buraya bir kanca bağlamışsınız böyle. Tamam mı? Maksat olayı görün. Piyasadaki en bilindik 3 iğneli beden. Şu şekilde bak. Kurşun. Birinci iğne. İkinci iğne ve üstü üçüncü iğne. Şurası da fır dönünden ana bedene bağlanıyor. Şimdi sen bunu suya attın. Bu tabi daha uzun oluyor normalde. Ben şimdi gösteriyorum.
Burada iğne var. Bu en bilindik yöntem. Şimdi bu dalganın içinde böyle geliyor. Buraya dolanıyor. Yem de burada böyle ana bedenine dolanıyor. Balık bunu almaya geliyor arkadaşlar. Isırıyor buradan böyle. Çekiyor. Takılmıyor. Ama ne? Çok güzel vuruş oluyor. Çünkü balık ana bedenini çekiyor böyle. Ana beden geri geliyor. Anlatabildim mi? Ana beden geri geliyor. Bu en bilindik 3 iğneli beden. En bilindik. Şimdi bakın ben nasıl bağlıyorum size onu göstereceğim. Ben nasıl bağlıyorum. Ve bununla ilgili havalar şöyle biraz soğusun. Biraz balık yanaşsın. Havalar mevsim normallerinin çok çok üstünde arkadaşlar. Bir türlü av yapacak şartlar, koşullar oluşmuyor. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bakın ben nasıl bağlıyorum takımlarımı hemen size göstereyim. Arkadaşlar makaramızda misinanın ucunu çıkartıyoruz. Bu uç kısmı sağ elimizde. Bu da makaradan gelen kısmı tutuyoruz. Bakın şimdi şuraya şöyle alta gelecek şekilde bir halka oluşturuyoruz. Bak bir daha gösteriyorum. Bak şöyle bu uç kısım. Şuradan geldik. Şöyle bir halka oluşturduk. Tamam mı? Sağ elimiz altta. Şöyle altta göstereyim. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bunu böyle tuttuk. Makaradan gelen kısmı ana bedenin içinde şöyle bir. Bak şöyle bir daha göster. Makaradan gelen kısım ana bedenin içinde şöyle gezdiriyoruz. Bir. Bir daha. 2. 3. 4. Ve 5. Bu arada bu halkayı ne kadar küçük tutarsanız o kadar iyi. Daha sonra bakın şöyle 5 tur döndük ya şöyle bak şurada şöyle bir görüntü oluştu. Şuradaki boşluktan şu halkanın diğer kısmını geçiriyoruz arkadaşlar. Şuradan. Boşluktan geçiriyoruz. Şuradan. Ve kesinlikle hemen ıslatıyoruz şöyle. Islattık. Bakın içinden geçirmiştik ya halkayı. Bak şimdi. Bunu yavaşça sıkıştırıyoruz şöyle. Yavaşça sıkıştırıyoruz. Bak izle. İyi izle. Sıkıştırdık. Gördün mü görüntüyü? Ne oldu? Burada mükemmel, kusursuz bir halka oluştu. Misinanın ucu nerede? Misinanın ucu burada bak. Gördün mü? İzle şimdi sen. Bu birinci halkamız bizim. Şimdi tekrar makaradan bir miktar misina açıyoruz. Ve arada ne kadar olmasını istiyoruz ikisinin arasında? 15 santim. Şöyle. 15 santim. Bakın halka burada. İkinci nokta burada. Tekrar bunu tutuyoruz. Sağ alta kıvırıyoruz şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bak yine halka yaptık şöyle. Ve tekrar şu makaradan gelen kısmı oluşturduğumuz halkada bakın şöyle halka oluşturduk ya. Şuradan tekrar bir bak ana beden yani makaradan geleni tutup halkanın içinden başlıyorum çevirmeye. 1 2 3 4 ve 5. Yine burada bak bir boşluk bıraktım. Halkanın diğer ucunu içinden tutuyorum ve buradan geçiriyorum şöyle bak. Ve şimdi buraları ıslatıyoruz. Islattık ve çekiyoruz bak. Dikkatli izle. Yine burada kusursuz, mükemmel bir halka oluştu ve inanılmaz sağlam bir düğüm olur kendileri. Gururla sunar Doktor Atçek. Bak gördün mü burada harika bir halka oluştu. Şimdi bu halkalar ne olacak? Birazdan esprisini göreceksin. Bak bu bir, şu iki. İki halkam oluştu. Misinanın ucu bu. Tekrar bir 10-15 santim veriyoruz boşluk şöyle. Of yine dünyanın en tatlı en sağlam düğümlerinden biri oldu bak. Şöyle gördün mü? Şimdi ne oldu burada bak 1 2 şöyle göstereyim. Ve 3 tane bedenlik halkam oldu. Şöyle. Bak bir. Şu misinanın ucuydu. Şu ikinci. Şu üçüncü. Şimdi makaramız burada. Makaradan hemen hemen bir 15-20 santim yukarıdan bunu kesiyoruz. Kestik. Buna ana bedene
klipse yani oltamızdan, makinamızdan gelen misinadaki klipse bağlamak için şöyle bir fır döndü bağlıyoruz. Tamam mı? Şimdi burada ne var elimizde? 3 halkalı bir beden var. Bunun iğneleri eksik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fluorokarbon bir lider. Şu anda ben bunun fluorokarbon kullanırsam net gözükmeyecek. Bu yüzden aynı misinadan kullanıyorum arkadaşlar. Siz özellikle ve özellikle fluorokarbon kullanacaksınız. Bakın bu normal bir misina. Bu 50'lik bir misina. Videoda görebilmeniz için kullanıyorum. Bu çok önemli. Siz fluorokarbon kullanacaksınız. Lider misinası. Neden? Lider misinalar serttir ve şu şekilde düz durur arkadaşlar. Kestiğiniz şekilde dümdüz böyle yem varken durur. Ve sert olduğu için ana bedene dönüp dolaşmaz kanca. 3 halkalı bedenimizi yaptık. Sıra geldi bunları iğnelerini takmaya. İğne bedenlerini yaparken bakın çok dikkatle izleyin, anlayacaksınız. Kafa karıştırabilir gibi görünür ama aslında çok basittir. Bak şimdi makaradan gelen oltanın yani misinanın ucu. Şuradan yaklaşık 20 santim geriden tutuyoruz. Uç tarafını yani sağ elimizde şöyle sol elimizin altına bir halka oluşturuyoruz. Bak gördün mü? Bir daha yapıyorum bak. Getirdim şuradan sol elimin altına bir halka oluşturdum. Çok basit. Daha sonra üstten bir tur atıp bir halka oluştururken şöyle baş parmağımla tutuyorum bak. Daha küçük bir halka oluşturuyorum. İkinci halka. Bak bir daha gösteriyorum. Şuradan alttan geldim. Büyük bir halka oluşturdum. Şu ucu tuttum. Üstten geçirip küçük bir halka oluşturup baş parmağımla işaret parmağım arasında tutuyorum. Pardon kaydı bir daha gösteriyorum bak. Tuttum. Tamam mı? Üstünden geçirdim. Küçük bir halka oluşturdum. Şöyle bak. İşaret ve baş parmağım arasında tuttum. Şimdi burada bir tane büyük halkamız var. Dikkatle incele. Bir tane de küçük halkamız var. Ve bunları yaptığımız şu misinanın ucu burada. Ne yapıyoruz? İkisinin arasından bak ne üstünden ne altından. İki halkanın arasından geçiriyoruz. Şöyle. Bak bir daha gösteriyorum. Bak iki halkanın arasından geçirdim. Ve şuradan çevirip şöyle bak şurada tutuyorum. İşaret parmağımın arasında tutuyorum bak şurada. Gördün mü? Bak bir daha bıraktım. Bir daha şuradan geçirdim şöyle. Şurada iki parmağımın arasında tutuyorum. Şöyle. Evet. Şöyle geçirdik. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Alttan büyük halkanın içinden bak aşağıdan getiriyorum baş parmağımı. Getirip bir önce oluşturduğumuz küçük halkayı yakalıyoruz. Ve şöyle çekiyoruz. Bak. Ne oldu burada? Gördüğün gibi burada mükemmel bir halka oluştu. Ve inanın bana inanılmaz derecede sağlam bir düğümdür. Bu bak. Bunu koparamazsın yani. Bunu balık da koparamaz. Gördün mü? Şöyle küçük bir halka oluştu. Fazlalığını kesiyoruz. Buradan yaklaşık 25 santimlik şöyle iğneyi rahat bağlamamıza yarayacak bir misina çıkartıyoruz. Şöyle kestik. Nerede halkamız? Bakın halkamız burada. Tamam mı? Peki şimdi bu halkayla ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu halkayla ana beden üzerinde oluşturduğumuz halkayı birleştireceğiz. Ama öncesinde halkanın ucu ve başı belli olsun diye alt kısma şöyle 30 gramlık bir fır döndülü kurşun bağlıyoruz. Tamam bakın. Şu bizim kurşunumuz, şu ilk beden halkamız bak. Çok net görüyor olmanız lazım. Evet şimdi arkadaşlar bakın kurşunu bağladık. İlk beden burada değil mi? Ne yapıyoruz? İlk bedenle yani şu ilk kurşunlu ana bedenle kancayı bağlayacağımız kısmı birleştiriyoruz. Bakın şöyle. Ne yapıyoruz? Bunu halkadan geçiriyoruz arkadaşlar. Direkt içinden bak. Direkt içinden geçiriyoruz şöyle. Ve ucunu yakalıyoruz şöyle. Ucunu geçirdiğimiz halkanın içinden geçiriyoruz. Bak şuradan geçirdim şöyle. Diğer halkanın içine. Ucunu da dıştan geçiriyorum. Bak çektiğim zaman ne oluyor? Evet bu halkamız ana bedene birleşmiş oluyor. Bakın kurşunumuz burada. Misinamız şu şekilde gelmiş. Ve ilk beden yani ilk köstek diyelim hadi.
Şurada bak şöyle dümdüz duruyor. Şimdi biz buna ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya hemen geliyoruz. Kancamızı bağlıyoruz. Hemen onu da size bağlayıp göstereyim şuradan. Bakın şöyle geldik. Şuradan kancamızı yemle avlanacağız. Kancamızı bir güzel bağlıyoruz şöyle. Gerçek bir düğüm atalım. Demin gerçeğini atamadık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kanca için gayet yeterli bir ilmek sayısı. Kestim bakın. İlk beden bak nasıl duruyor. Ve bu daha lider misina değil. Görüyor musun nasıl durduğunu bak. İnşallah net görebiliyorsundur. Ve bu daha lider misina değil bakın. Tabi bu lider olduğu zaman çok daha düzgün duracak. Bak şöyle, hatta bu misina makarada uzun süre sıcakta kaldığı için makaranın şeklini almış. Bak şöyle göstereyim sana. Net bir şekilde gör. Bak. Şu kurşun görüyor musun? Bak nasıl dik duruyor. Dimdik bak. Bak dimdik duruyor, görüyor musun? Mükemmel oldu ya. Bak kurşunumuz burada. Şunu karıştırmayalım, aşağıda. Şu da kösteğimiz. Bak. Olay budur yani. Şuraya kancayı, yemi koyduğun zaman bu yem burada böyle sallanır. Gelip burada ana bedene dolanmaz. Böyle dolanırsa bu şöyle dolanırsa, ulan dolamak isteyip de dolayamıyorum ya. Şöyle dolanırsa o sıradan yaptığınız takımlarda bu şekilde dolanır bu. Böyle balık yemi alamaz. Alsa bile ana bedeni de ısırır. Ya da şu ana bedene takılır kanca, şöyle balığın ağzına girmez. Hadi gelin bir düğümü daha şöyle yapalım. Bakın ikinci halkamız burada zaten. Nasıl yaptık dedik. Hemen gösteriyorum size. Ve sonra bitiriyorum videoyu. Bakın bir daha açtım. Oltanın ucu bu. Misina, makaradan gelen misinanın ucu bu. Çektik. Sağ elimizde uç. Sol elimizin altına şöyle bir halka oluşturduk. Bak alttan giriyoruz. Şöyle. Alttan geldik. Bir halka oluşturduk. Halkamız biraz büyük. Daha sonra bunun üstüne bir tık daha küçük bir halka oluşturup işaret ve baş parmağımız arasında tuttuk. Sonra misinayı iki halkanın arasından geçirip baş parmağımızla tutuyoruz. Daha sonra alttan giriyoruz. Bak alttan küçük halkayı tutup büyük halkanın içinden şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Bak işaret ve ana beden burada elimizde. Çekip sıkıştırıyoruz. Bu halkalarınızı ne kadar küçük yapabilirseniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi ben bir taraftan anlatıp bir taraftan ekrana baktığım için, şurada ekran var, siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Ben ekranın yani kadrajda tutmaya çalışıyorum olayı. Şimdi bundan ne yaptık? Gene böyle 20 santim kadar kestik. Bakın misina görüyor musunuz? Normal mono misina nasıl katlanıyor. Bu lider bir misina olsa böyle dümdüz duracak. Kancayı bağladığınızda öyle duracak. Ne dedik? Bakın ikinci halkamız burada, ikinci beden. İkinci bedene yine bak şöyle. Şöyle göstereyim. Üstten de geçirebilirsin. Alttan da içine geçiriyorsun. Normal bildiğin düğüm ya. Sonra ucunu halkadan, içinden geçir, halkadan geçir. Şöyle çek, zaten o gelip burada oturuyor bedene bak. Of, baksana ne kadar güzel oldu. Bak bak bak, bedene bak, bedene. Mermi gibi mermi. Şuraya bak, dümdüz duruyor, dümdüz. Baksana ya. Baksana. Sonra bunun ucuna kanca bağlıyoruz. Dedim ya bak, lopları küçük yapacaksınız siz. Ben şimdi gösterme amaçlı kamerada görünsün diye büyük gösteriyorum. Siz halkaları küçük yapın. Şöyle buna da kancamızı bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi iki kancamız oldu. Bunların arasındaki mesafeyi de iyi bırakırsanız şöyle, bunlar kesinlikle, bu kancalar gelip birbirine de dolaşmaz. Şöyle göstereyim ben tam ekranda. Kurşunumuz şurada. Sığmıyor, ne yapayım? Yani çok yukarıdan alırsam da bu sefer olayı göremeyeceksiniz. Bak birinci kanca, bak şu da ikinci kanca. Görüyor musun ne kadar tatlı? Olayı şuradaki düğüm bitiriyor şu. Şu. Misinayı böyle tam balığın ağzına uzatıyor arkadaşlar.
Bu bedenleri biraz kalın seçin, yani 40'lık olabilir, 50'lik olabilir, ama şunun ucuna, yani son iğneyi bağlayacağınız lideri avladığınız balığa göre seçeceksiniz. Yani 0.16 olabilir, 20 olabilir, 25, 30, avladığınız balığa göre fluorokarbon seçersiniz. Evet arkadaşlar, benim 3 oltalı dip oltası bağlama takımım bu şekilde. Olayın özeti budur. Burada avantajınız nedir? Dedim ya, normal sıradan piyasada bilindikler böyle ana bedene dolanır. Şöyle dolanır arkadaşlar. Böyle durur. Balık gelir bunu vurmaya, ana bedenine çeker. Ne oldu? Vurdu, alamadım dersin. Ama bu şekilde bağladığın zaman doğru malzemelerle bu böyle dimdik durur ve ana bedene gelip bağlanmaz. Yani balık ana bedenle muhatap olmaz. Sadece kancanın ucundaki yemle. Gelir kancanın ucuna, yemi kapar, yem ağzına yapışır. Ne olur? Oltan titrer, balığını alırsın. Evet, bu şekildeydi benim 3 oltalı 3 iğneli dip takımı. Üçüncüyü bağlamadım. Anladığınızı varsayarak videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar, ilk fırsatta bu takımla gidip yemle güzel bir av yapacağız. Onun videosunu çeker çekmez de bu videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.